Datça'ya taşınan insanların çoğunun aklında aynı hayal var. Küçük bir işletme açıp mutlu mesut yaşamak. Of, ne kokuyor lan bura? Kaka, kedi kakası. Selam. Bugün aslında konumuz Datça'da iş kurmak olduğu için ofiste açacaktık videoyu ama maalesef Datça gerçeği, elektrikler yok yine. Eski Datça gerçeği daha çok. Evet, o yüzden elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Mesaja göre 1,5-2 saat içinde gelecek. İnşallah. O yüzden biz de vakit kaybetmeyelim, burada açalım, bahçede açalım videoyu dedik. Evet, burada başlayacağız. Elektrik gelince ofise ineceğiz. Şimdi biz ne iş yapıyoruz? Ben siber güvenlik alanında bir yazılım firmam var. Ankara'da uzaktan çalışıyorum. Ben de eski bir bankacıyım. Yaklaşık 8 yıl kadar bankacılık yaptıktan sonra istifa ettim. Ablam avukat, şirket avukatlığı yapıyor. Ben de onunla birlikte şirketlerin finansal işlerini yürütüyorum. Aynı zamanda ofisin finansal işlerini yürütüyorum ama uzaktan çalışıyorum. Bunları kısaca özetlemek istedik çünkü çok fazla yorum gelmiş. Ne iş yapıyorsunuz, yaşınız daha genç, neyle uğraşıyorsunuz, orada nasıl hayatınızı sürdürüyorsunuz diye. Henüz Lucy bir iş yapmıyor. Kendisini tanıyanlar var zaten. otur kızım. Aferin. Yani biz henüz şehirdeki işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bugün de burada nasıl topraklanabilirsiniz, ne yapabilirsiniz, biz bunu nasıl deneyimledik, neler yaptık onlardan bahsedeceğiz. İnsanlar neden bir sahil kasabasına gelip iş kurmak ister, olan düzenlerini bozup? Biz o gruptanız. Kendi hikayemizi anlatalım. Aslında birkaç videoda bahsetmiştik, o yüzden kısaca geçelim. Biz şehirde düzeni olan, aslında genel anlamda mutlu olan, sosyal çevresi olan insanlardık. Ama bir noktadan sonra sistem öyle bir hale geliyor ki kazandığınız parayı harcayacağınız motivasyonunuz kalmıyor. Çok yorgun hissediyorsunuz ve çok boğulmuş hissediyorsunuz. Bunu çok kısa bir sürede almadık aslında bu kararı. Tatil sürelerimizi imkan oldukça uzatmaya çalıştık. Öyle başladı her şey. Daha fazla deneyimlemeye çalıştık. Burada acaba yaşasak ne olur diye. Hatta tatil için geldiğimizde iş imkanlarını yavaş yavaş araştırmaya başladık. Yani biz bir iş kursak ne kurabiliriz? Burada ne eksik, ne fazla, insanlar nelerden para kazanıyor diye gözlemlemeye çalıştık. Bu size anlattığımız yaklaşık 5 yıllık bir süreç aslında. Bir anda böyle o insanlardan değiliz yani kafası atıp bir sabah buraya gelen insanlardan değiliz en azından. Tası tarağı toplayıp gelmeden önce bayağı bir düşündük, bayağı bir değerlendirdik, bayağı bir denedik ama her şey buraya taşındıktan sonra göründüğü gibi olmadı. Evet, yani onu söylerlerdi, gerçekten deneyimleyerek anladık. Burada tatilci olarak gelmekle burada iş kurmak, burada yaşamak, burada topraklanmaya çalışmak çok başka şeyler. Öncelikle ne düşündük iş olarak? Dedik ki gıda bitmeyen bir sektör. Gıdaya yönelik bir şeyler yapalım. Tolga'nın şef arkadaşları vardı. Onlarla görüştük. Evet. Gelir misiniz? Bir restoran açmak istedik, bir simit evi açmak istedik. Bunların hiçbiri o zamanlar Datça'da yoktu. Evet. Ama maalesef başkalarına dayalı işlerde yarı yolda bırakılıyorsunuz. Biz birkaç kovan alıp aracılık denedik ama anafilaktik şokla bitti. Gerçekten çok emek yoğun ve yıpratıcı bir işti. Aslında bitiren o da olmadı orada. Şöyle oldu. Biz farklı bir şey yapmak istedik. Yani burada doğal olarak tüketilen balların doğal olmadığını fark etmemiz sektörün içine girmemizle oldu. Biz böyle yapmayalım. İnsanlar çocuklarına da yedirebilsinler. Şeker hastaları da yiyebilsin diye düşünüp tamamen doğal yöntemlerle aracılık yapmaya başladık. Bu işten ya para kazanacaktık ya da çok az bir kazançla çok kaliteli şeyler yapacaktık. O bizi o anlamda tatmin etmedi. Kuru gıdayı araştırdık. Kuru gıda yapalım. Datça'dan çıkan taze ürünleri kurutup paketleyip sporculara, kampçılara, denizcilere pazarlayalım diye düşündük. Ama gıda işindeki prosedür çok sert. Buradaki arsalar, metrekareler, dükkanlar vesaireler çok pahalı. Onunla da bir fizibilitemiz çok da parlak görünmedi. Güncel olarak internet üzerinden bir şeyler yapmaya karar verdik. Onun da yakında haberini veririz inşallah. İnşallah bu sefer oldu diye düşünüyoruz. Tabii burada şey de düşünmek lazım. Ne kadar büyük bir yatırım yapacağınız çok önemli. Yapabiliyor musunuz bunu? Ne kadar bekleyebilirsiniz para kazanmadan? Biz hep küçük başlamak istedik. Hep böyle mutfağında öğrenelim işi. Çünkü biz bilmediğimiz işler yapacaktık. Hiçbirinde daha önce bir deneyimimiz yoktu. O yüzden küçük şeylerle başlamak istedik ama bu küçükten kastımız tabii nereden baksanız yine sayısal olarak verdiğimizde minimum 900 bin, 1 milyona Evet. en küçük işi bile başlatmanızın maliyeti burada
aslında bu. Bunun içerisinde işte dükkan kirası var, bir personeliniz olacaksa o var, onun haricindeki işte giderleriniz var gibi aslında en küçük iş bile maalesef ekonomiden dolayı şu an o kadar küçük değil. Ya Datça'da para kazanmak zor. Dükkanlar pahalı, işçiler, ustalar pahalı ve sezon kısıtlı. Parayı 3 ayda kazanacaksınız eğer turizm odaklı bir şey yapmayı düşünüyorsanız. Bir kere sezonluk bir yer burası. Nüfusu kısıtlı. Ya sadece yazın kazanacaksınız ya da 12 ay ufak ufak kazanacaksınız eğer burayla yetinecek bir iş yapacaksanız. Tam da bu noktada mutlaka eğer yeni bir iş kuracaksanız burada bence ek bir geliriniz olmalı. Bir süre sizi buraya yatırım yapmak noktasında rahatlatacak. Yani tası tarağı topladım, ufacık bir birikimle geldim ve burada kendi işimi kurmak istiyorum dediğinizde maalesef bu çok zor. Bir yerde çalışmak istiyorsanız tabii ki iş bulmanız ve onu durumunuzu netlemeniz daha kolay ama iş kuracaksanız uzun bir zaman yan bir gelirinizle gelmeniz lazım buraya. Öyle yani her yerin iyisi kötüsü olur ama burada da sizi suistimal etmeye çalışan insanlar, işverenler olacaktır. Sezonda bir bakıyorsunuz şef bu restorandayken öbür restorana gitmiş. Adam kepengini indirmek zorunda kalabiliyor. İşçi girip parasını alamayabiliyor. Burada eğer iş kuracaksanız dikkat ettiğimiz bir noktada yerel halkla gerçekten kaynaşıyor olmanız lazım ve bunun ölçüsü çok önemli. Öyle bir ayar tutturmanız gerekiyor ki hiç kimseye, bu zaten hayatın geneli içinde zaten yapmanız gereken bir şey ama üst perdeden bakmamakla birlikte çok fazla samimiyette burada sizin yapacağınız işte çok suistimal edilmenizi sağlayacaktır açıkçası. Datça'da en çok açılan işler neler? Restoran, kafe, Butik pansiyonlar var çok fazla. yoga, atölye işleri, workshoplar vesaire. Evet, şükür elektriğimiz geldi bir yarım saat rötarla. Ofise geçebildik. Yani genel olarak toparlamak gerekirse Datça'da iş Ne oldu? öpüştük. Datça'da iş kurmak mümkün ama doğru beklentilerle. Bizim deneyimlerimize göre şunlar tutmuyor. Aşırı pahalı 3. nesil kahve, Plansız kafeler, sosyal medyasız herhangi bir işletme, sezonluk butikler. Onlar da bir şey söylemek istiyor galiba. evet dinliyoruz. Hayvansız işletmeler. Tabii. Hayvan Bereketleri. beslemeyen, bir kap mama koymayan, su koymayan işletmeler asla tutmuyor. Bak bu tecrübeyle sabit. Çok gördük. Hepsi kapandı. Son olarak da sadece yaz sezonuna güvenen işletmeler. Evet yani bunlar tecrübeyle sabit. Tutmuyor abi. Bence bunun üzerine gitmeyin. Eğer Datça'yı yazdan ibaret sanmıyorsanız, Ve burada yaşamayı gerçekten seviyorsanız o zaman Datça'da iş kurmak çok güzel bir hayatın parçası olabilir. Datça'da iş kurmak zor ama Datça'da yaşamak buna değiyor. biz burada yaşamayı, denemeyi, öğrenmeyi seçtik. Eğer Datça'yı merak ediyorsanız gerçeklerini birlikte keşfetmeye devam edelim. Datça'nın semtlerini soranlar çok olmuş. Bir sonraki videomuzda da bunlardan bahsedelim. Bugünkü elektrik kesintisini yaşadığımız eski Datça'yı anlatarak başlayalım. Haftaya konumuz o olsun. Tamamdır. Haftaya eski Datça'yla sizlerleyiz. Hoşçakalın. Bye. Abone olup beğenmeyi unutmayın.